Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte kilim desenli iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Desenlerim için de siyah ve pembe kullandım. Hepsi de piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, kilim desenli modelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok hoş bir patik oldu. Bu şekilde patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin arka bölümü de yine böyle. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bu kilim deseni modelimizde 25 sıradan oluşuyor. Patiğimdeki şiş kullandım. Sadece şu kenarlarında misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için 2 tane daha böyle yedek şiş kullandım hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım modelimize. Burundan başlıyoruz hanımlar. 9 ilmek olarak. 9 ilmeğimi atacağım şimdi. Şu birinci ilmeğim. Tekrar ediyorum. Birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimizi attık. Şimdi hanımlar, geri dönüyorum. Bu aşamada geri döndüm. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hanımlar, ön yüzde artırmalara başlayacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen buraya bir ilmek atıyorum. Ardından son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmek var. Buraya da bir ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde böylece 2 ilmek artırdık. 11 ilmek oldu. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerimizi normal haroşa olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırmalara devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde yine artırmamızı yaptık. 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzde hanımlar, ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde modelimize başlayacağız, kilim desenimize. Evet hanımlar, şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Siyah ipimi de hazırlayacağım. Çünkü desenimize başlayacağız. Şöyle ben siyah ipimin ucunu koyuyorum yanıma. Artırmalara da devam edeceğiz hanımlar. 27 ilmek olana kadar artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. Artırma ile birlikte kenarda 3 oldu. Şu dördüncü ilmeğim 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmeğimi krem ile ördükten sonra ortaya 1 ilmek siyah öreceğim. Modelimizin birinci sırası bu hanımlar. Bakın, bir tane siyah ördüm. Patiğimi sökülmesin diye siyah ipimin ucunu da şöyle kremime düğümlüyorum. Şimdi tekrar krem ipimi elime aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın, son 2 ilmek kaldı. Hemen buradan da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Modelimizin ön yüzde ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, artırma işlemi yok. Ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın, krem ilmeklerimi krem ipimle ördüm.
İp değişikliği yaparken ipimi arka yüzde bırakıyorum. Şöyle çaprazlamasına kremin altından geçirerek siyah ipimi aldım. Bir ilmek siyahımı da siyah ile ördüm. Tekrar siyahı arkada bırakıyorum. Kremimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını arka yüzde de uyguluyoruz hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Kilim deseni modelimizde de ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. İkinci sıra. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. Bu siyahın önündeki 2 kreme kadar öreceğim. Yani sayalım. Şu 4. kremim. 5, 6. Kenara 6 tane krem ördüm. Siyahımı şöyle bakın. Kremin altından çaprazlamasına geçirerek alıyorum. Buraya hanımlar, pardon yanlış yaptık. Buraya çok özür dilerim. 7 tane krem örüyoruz. 7 ilmek krem. Sonra tekrar şöyle siyahımı alıyorum. Ortaya 3 ilmek siyah örüyorum. Bakın 3 ilmek siyahımı ördüm. Siyahı bırakıp kremimi elime alıyorum. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece modelimizde ikinci sıramızda tamamladık. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bakın ip geçişinde ipimi arka yüzde bıraktım. Şöyle çaprazlamasına siyahımı aldım. 3 siyahımı da siyah ile örüyorum. Tekrar siyahı arka yüzde bıraktım. Kremimi aldım. Şimdi kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Modelimizde 3. sıradayız. Artırmalara da devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Şimdi bu kenarda 3 ilmek oldu. Hanımlar sayarak gidelim şimdi. 4, 5, 6. Kenardan 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ortaya 7 ilmek siyah öreceğim bu defa. 7 ilmek siyah. Şöyle çaprazlamasına siyah ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrardan hanımlar krem ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Modelimizde 3. sıramızda böyleydi. Arka yüzde tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipimi örüyorum. Kremimi arka yüzde bıraktım. Çaprazlamasına şöyle siyah ipimi alıyorum. 7 siyah ilmeğimi arka yüzde siyah ipimle örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. 3. sıramızın arka yüzde tamamladık hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda da artık pembe ipimizi kullanacağız. Şöyle pembe ipimi yanıma hazırlıyorum. Modelde 4. sıra artırmaya da devam ediyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Bakın burada 3 ilmek oldu. Artırdığım ilmekle birlikte 4, 5. Kenara 5 ilmek ördüm. Şimdi hanımlar şöyle çaprazlamasından yine siyahımı alıyorum. Buraya 3 ilmek siyah öreceğim. Şöyle 3 tane siyahımı ördüm. Tam ortaya hanımlar 5 ilmek pembemi öreceğim. Şimdi pembemi de alıyorum şöyle. Şuraya pembemi ekliyorum. Modelimizde 4. sıramız. 5 ilmek pembe öreceğim. 2, 3, 4, 5. Hemen pembemin ucunu şöyle siyahıma bağlıyorum. Yan eklediğimiz iplerde düğüm atmayı unutmuyoruz. Şöyle. Ardından buraya 3 tane daha siyah öreceğim. 5 pembeden sonra. Bakın kremi de siyahın üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. Buraya 3 tane siyahımı örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek var. Hemen artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, siyah ilmeklerimi siyah ipim ile
Pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile öreceğim. Kremlerimi ördüm. Bakın ip değişikliği yapıyorum. Şöyle çaprazlamasına siyahımı aldım. 3 ilmek siyahımı siyah ipim ile öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar pembemi aldım. Ortadaki 5 pembe ilmeğimi pembe ile örüyorum. Tekrar 3 siyahım var. Şöyle siyahımı örerken böyle kremi de üzerinden atlattım. Şöyle arada yakınlaştırdım. Tekrar 3 siyahımı örüyorum. İp geçişlerinde arkadaki ipleri biraz serbest bırakalım hanımlar ki patiğimiz gergin durmasın. Model düzgün düşsün diye. Bakın kremimi de arkada esnek bir şekilde bıraktım. Kalan ilmeklerimi krem ile örüyorum. Artık videonun devamında arka yüzdeki örülüşü göstermeyeceğim hanımlar. Çünkü ön yüzde ilmeklerimizi hangi renklerle ördüysek arka yüzde de o renklerle ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Arka yüzde yapılacak bir işlem, bir anlatılacak detay yok. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Modelimizde de 5. sıradayız. Şimdi yine artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım hanımlar kenardan. Kenarda 3 ilmek oldu. 1 ilmek daha örüyorum. 4. 4 krem ördükten sonra ilmekler böyle ikişer ilmek sağa kayıyor. Şöyle siyahımı alıyorum. Siyah ipimi. Buraya 3 ilmek siyah örüyorum. 1, 2, 3. Ardından şöyle çaprazlamasına pembe ipimi alacağım. Şöyle. Hanımlar buraya şimdi 4 tane pembe öreceğim. 2, 3, 4. Tam ortaya bir tane krem. Bir tane krem ördüm. Hemen yanına 4 tane pembe. Ve tekrar bu sol tarafa da şöyle siyahımı alıyorum. 3 tane siyah örüyorum. 1, 2, 3. En son tekrar kremimi aldım. Bir tane krem ördükten sonra bakın hanımlar kenarda son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı da yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzde 6. sıradayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 2. ilmekten sonra hemen artırmamı yaptım. Ardından hanımlar hemen siyahıma geçeceğim. Şöyle çaprazlamasına siyah ipimi alıyorum. Bu kenara 3 tane siyah öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan bu defa kremimi alıyorum. Şöyle çaprazlamasını aldım. Siyahın altından geçirerek. 4 tane pembemi örüyorum. Tekrar şu kremimi alıyorum elime. Şu krem ipimi aldım. Ortaya 5 tane krem öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan şöyle pembemi alıyorum. Bakın pembeyi alırken siyahı da yakınlaştırdım. Buraya 4 tane pembe örüyorum. 3, 4. Ve tekrar bu sol tarafa da 3 tane siyah öreceğim. Şu birinci siyahım. Şu 2. Şu da 3. Buraya hanımlar en son şöyle kremimi alıyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. En son buraya da şöyle krem ipimle 1 ilmek atıyorum. Hemen şu ilmeklerimi tekrar şişime takacağım. Şöyle bakın bu sol kenardan da artırmamı yaptım. Bu şekilde kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi hanımlar kaç ilmeğimiz oldu bir sayalım. 3, 6, 4 daha burada 10, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek olmuş. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Ön yüzde son kez artırmalarımızı yapacağız. 27 ilmekten sonra artık artırma yapmayacağız çünkü. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmekleri ördük geldik. Şimdi ön yüzde modelde 7. sıradayız ve son kez artırmalarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hanımlar bu defa 2 ilmekten sonra siyah ipimle artırma yapacağım. Son artırmamızı siyah ile yapacağız şimdi. Buraya siyah ipimle 1 ilmek atıyorum. Bir tane ilmek attım. Yanına 2. ve 3. ilmeğimi de siyah ile örüyorum. Bu şekilde. Kenardaki 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Artırmamı siyah ile yaptıktan sonra yanına 2 tane daha siyah ördüm. 3 siyah oldu. Şimdi tekrardan şöyle çaprazlamasına
pembe ipimi alıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 tane pembe örüyoruz. Yanına 3 tane krem öreceğim. Şöyle krem ipimi alıyorum. 3 tane krem. 1, 2 ve hemen bir tane daha krem ördüm. 3. Tam şu orta bölümü yapacağız hanımlar şimdi. Ortaya 3 tane siyahımız var. Şöyle siyahımı alıyorum. 1, 2, 3. Siyahtan sonra yine şu pembeyi yakınlaştırarak gidiyorum bakın. 3 tane kremim var. Hemen yanına tekrar 4 tane pembemi öreceğim. 1, 2, 3, 4. En son siyahımı alıyorum hanımlar elime. 3 tane siyah öreceğim. Şu birinci siyahım. Şu ikinci. Bakın son 2 ilmek kaldı. Üçüncü siyahımı örerken artırarak gittim. Ve kalan 2 ilmeğimi kremle örüyorum. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. 27 ilmekle patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi modelimizde ön yüzde yüz ve 8. sıradayız. Bu sıramızda yine artırma işlemi yapmıyoruz. 27 ilmek üzerinden modelimizi öreceğiz. Kenardan ikinci ilmeğimi de krem ile ördükten sonra artık modelimiz bakın bu baklava dilimi şeklindeki desenimiz içe doğru kapanacak. 2 kremimi ördükten sonra buradaki 2 siyahı da krem ile örüyorum. Kenarda 4 tane kremim oldu. Şimdi şöyle siyah ipimi alıyorum. Buraya 3 tane siyah öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Şimdi de 4 tane pembe. Ortaya 5 tane krem. Tekrar 4 tane pembe öreceğim. Bakın siyahı pembenin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4 pembemi ördüm. Yanına hemen 3 tane siyah. Ve kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 8. sıramızda böyleydi hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve bu defa da modelimde 9. sıradayım. Bu sıramızda yine 2 ilmek daha içeri girecek. Kenardan 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. Hemen siyah ipimi alıyorum. Buraya 3 tane siyah. Pembemi alıyorum. 4 ilmek pembe. Ortaya bir tane krem ördüm. Tekrardan 4 tane pembemi örüyorum. Yanına 3 ilmek siyah. Ve şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 9. sıramızda böyleydi. İşte hanımlar, şeklimiz bu. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde yüz ve modelimizde 10. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar kenardan 8 ilmeğimi krem ile öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından siyahımı alıyorum. Buraya 1, 2, 3 siyah ördüm. Şimdi de pembemi alacağım. Bakın kremi pembenin üzerinden atlatarak şöyle bir yakınlaştırdım. Ortaya 5 pembe, 4, 5 ve yanına 3 tane daha siyah örüyorum. Şişimde kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 10. sıramızda böyleydi hanımlar. İşte desenimiz, görüntümüz bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzdeyiz ve 11. sıradayız. Bu sırada artık hanımlar bakın ilk desenimizi kapattık. İlk modelde olduğu gibi ikinci modelde de desenimiz açılacak şimdi. Bu aşamada kenardan 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6.
Burada şöyle siyahımı alıyorum. 3 tane siyah örüyorum hanımlar. 3 tane siyah. Yine şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. 4 tane pembe öreceğim. 2, 3, 4. Ortaya bir tane krem ve yanına 4 tane daha pembe. Şöyle siyah arkada uzun kalmasın diye pembenin üzerinden atlattım. 4 tane pembemi örüyorum. Ve bu sol tarafa da yine 3 ilmek siyahımı örüyorum. Kalan 6 ilmeğim krem ipim ile örülüyor. 11. sıramızda bu şekilde hanımlar. Arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 12. sıramızdayız. Şeklimiz yine sağa ve sola açılacak şekilde devam edecek. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa kenardan 4 ilmek örüyorum. Tekrar siyahımı aldım. 3 tane siyah örüyorum. Bu şekilde. Yeniden pembemi aldım. Buraya 4 ilmek pembe örüyorum. 12. sıramız hanımlar bu. Kremimi aldım. Bu defa ortaya 5 tane krem öreceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrardan bakın siyahı şöyle pembenin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4 tane pembe de bu tarafa örüyorum. Ve hemen yanına bakın simetrik şekilde örülüyor patiğimiz. Hemen yanına 3 tane siyah örüyorum. Kalan 4 ilmeğim krem. 12. sıramızı da böylece tamamladık hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Modelimizde yeniden ön yüzdeyiz ve 13. sıramızdayız hanımlar. Yine tam bu ortadaki şu bölümü yapacağız. Bu defa kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Ardından şöyle kremin altından geçirerek siyah ipimi elime aldım hanımlar. Buraya 3 tane siyah örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan şöyle pembe ipimi alıyorum elime. 4 tane pembe. Şu 3, şu da 4. Yeniden kremimi aldım. Yanına 3 krem. Şu birinci, ikinci ve 3. kremim. Şimdi ortaya tam ortaya 3 ilmek siyah öreceğim. Siyahımı alıyorum. Şu birinci siyahım. 2, 3. Tekrardan 3 tane krem öreceğim hanımlar. Şöyle pembeyi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 3 krem. Yanına 4 pembe. Şu 3. Şu da 4. Ve son kez buraya 3 tane siyahımı örüyorum. Kalan 2 ilmeğim krem ile örülüyor. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 14. sıradayız. Artık bu modelimiz kapanmaya başlayacak yine. Yani bakın şu şekilde içe doğru kapanacak. 14. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 2 tane daha krem ördüm. Kenarda 4 kremim oldu. Bu aşamada şöyle siyahımı alıyorum. 3 tane siyah örüyorum. Ardından pembe ipimi aldım. Yanına 4 pembe. 1, 2, 3, 4. Şimdi kremi alıyorum. Ortaya 5 ilmek krem öreceğim. Şu birinci kremim. 2, 3, 4, 5. 5 kremden sonra 4 tane daha pembe öreceğim. Şöyle pembemi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve yanına 3 siyah. Şu birinci, ikinci, 3. siyahım. Şimdi kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde 14. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 15. sıradayız. Bu sıramızda 6 ilmek krem öreceğim. 4, 5, 6. Tekrar siyahımı alıyorum. Buraya 3 siyah. Şimdi pembemi aldım. 4 pembe öreceğim. Ortaya 1 krem. Şimdi tekrardan 4 tane pembe öreceğim. Şöyle siyahı pembenin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Tekrar 4 tane pembemi örüyorum. Yanına yine şöyle siyahımı aldım. 3 ilmek siyah. Ve kalan 6 ilmeğimi krem ile örüyorum.
15. sıramızda bu şekildeydi hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde 16. sıradayız şimdi. Bu sıramızda da kenardan 8 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ördüm. Siyahımı alıyorum. 3 siyah. Tam ortaya hanımlar 5 tane pembe öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan siyahımı alıyorum. Buraya 3 tane şöyle siyah öreceğim. Ve kalan 8 ilmeğimi krem ile örüyorum. 16. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de 17. sıradayız ve 3. ve sonuncu desenimizi açmaya başlayacağız. Bu aşamada kenardan 6 ilmeğimi örüyorum. 5 ve 6. Siyahımı aldım hanımlar. 3 tane siyah öreceğim. 1, 2, 3. Pembemi alıyorum. Buraya 4 tane pembe öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4. Ortaya bir tane krem örüyorum. Tekrar yanına 4 tane pembe öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. pembem. Hemen sol kenara da 4 tane siyahımı örüyorum. Pardon, 3 tane siyahımı ördüm. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 17. sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de 18. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Siyahımı aldım. 3 siyah. Hemen yanına 4 tane pembe. Ve ortaya 5 tane krem örüyorum. Şu 4, şu da 5. kremim. Şöyle siyaha yakınlaştırdım. 5 kremden sonra yine 4 tane pembemi örüyorum. Ve yanına 3 tane siyah. Şişimde kalan 4 ilmeğim krem ile örülüyor. 18. sıramızda böyleydi hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 19. sıradayız. Tam bu orta bölümü yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar siyahımı aldım şimdi. Buraya 3 tane siyah örüyorum. Pembemi aldım hemen. 4 tane pembe. Yanına hanımlar 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Bu defa tam ortaya 3 tane siyah örüyorum. 3 siyahtan sonra yanına 3 tane daha krem öreceğim. Yanına tekrar pembemi aldım. 4 tane pembe örüyorum. 4 ilmek pembe. Bu şekilde. Ve 3 tane siyah örüyorum. Kalan 2 ilmeğim krem. 19. sıramızda buydu hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelde 20. sıradayız. Artık son desenimizi kapatmaya başlayacağız. İlk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4. Ardından şöyle siyahımı aldım. 3 siyah. Yanına şöyle pembemi alıyorum. 4 pembe. Ortaya 5 krem. 1, 2. Şu alttan ipleri şöyle çekiştirelim, arkadan düzelsin. Şu 4, şu da 5. kremim. Tekrardan yanına 4 tane pembe öreceğim. 3 ilmek siyah. Ve kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum.
20. sıramızı tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 21. sıradayız. 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 6 ilmek. Şöyle ikinci ilmeğim 3, 4. Şöyle devam ediyorum. 5 ve 6. Buraya 3 tane siyah. Hemen yanına 4 pembe. Şöyle pembemi aldım. 1, 2, 3, 4. Ortaya bir krem örüyorum. Tekrardan 4 tane pembe. Ve yanına 3 tane siyah öreceğim. Kalan 6 ilmeğim krem ile örülüyor. 21. sıramız da buydu hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 22. sıradayız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şu: kenardan 8 ilmeğimi krem ile öreceğim. 4, 5, 6, 7 ve 8. Yeniden buraya hemen siyahımı alıyorum. 3 siyah. Tam ortaya 5 tane pembe örüyorum. 3, 4, 5 ve yanına 3 ilmek daha siyahımı ördüm. Kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. 22. sıramız da böyleydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve 23. sıradayız. Artık bu baklava dilimi desenimiz kapanacak. Kenardan 10 ilmeğimi krem ile öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam ortaya 7 tane siyah öreceğim hanımlar. Artık pembeyi kullanmayacağız. Şu ikinci siyahım. Şu pembeye kadar ördük. Hemen bu pembe ipimi de keseceğim hanımlar. Arkaya doğru düğümleyeyim. Şöyle makasımı alıyorum. Şöyle pembe ipimin ucunu siyaha bağlayacağım. Artık pembe ipimizi çekebiliriz. Burada kalabalık oluşturmasın. Ortaya 7 tane siyah örecektim. Devam ediyorum. İkisini ördüm. 3, 4, 5, 6, 7 ve kalan 10 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 23. sıramız da bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 24. sıradayız. Bu sıramızda kenardan 12 ilmeğimizi krem ile öreceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam ortaya 3 tane siyah örüyorum. Şu 1, şu 2, şu da 3. siyahım. Kalan 12 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, modelimizde 25. ve sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda da artık kenardan 23 ilmeğimi 13 ilmeğimi krem ile öreceğim. Bakın sayalım: 3, 6, 8 olmuş. 9, 10, 11, 12 ve 13. Tam ortaya bir tane siyah örüyorum. Ve şişimde kalan 13 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizin 25. ve sonuncu sırası da bu şekildeydi hanımlar. Modelimizi artık kapattık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Patiğimizin desenli bölümünü tamamladık. Şimdi buraya hanımlar krem ipimizle bir diş haroşa olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Siyahı da kesebiliriz. Hanımlar, ilmeklerimizi hepsini krem ipimizle sıra sonuna kadar düz, yani haroşa olarak örelim. Arka yüzde de yine haroşa olarak örüp gelelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız.
Öncelikle ilmekleri sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm hanımlar. Şimdi burada 13. ilmeği örerken şişimizde 27 ilmeğimiz vardı. 13. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın burada şurada bilek ayrımını yaptık. Bu sağ kenarda 13, solda 14 ilmek var. Önce sağ kenarımızı yapacağız. Sol kenarı yaparken kenardan 2 ilmeği keseceğiz. Burada da 13 ilmek kalacak böylece. Şimdi bu sol taraftaki ilmekler bekleyecek. Önce sağ kenarı yapacağız. 7 kişiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden bir ip geçirebilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yedek işimi aldım. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenardaki 13 ilmek üzerinden haroşalarımı öreceğim. Sadece bu 13 ilmekle haroşaları örüyoruz hanımlar. Bu sol kenardaki ilmekler bekliyor. Burada bir diş haroşa oldu. Hatta hanımlar bu aşamada şöyle yeri kaybolmasın diye şöyle bir küçük iple geçirebilirsiniz. Bakın minik bir ip keseceğim. Şurada bir diş haroşamız oluştu. Bakın şurada. Sağ kenar için bir diş haroşamızı ördük. Yeri belli olsun diye şöyle bir tane ip takayım buraya. Şöyle. Bakın bir diş haroşa oldu. Ben patiğimin bu kenarına 14 diş haroşa yaptım. Sizler bu aşamada ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Hemen sizlere unutmadan şu mezura ile ölçüyü vereyim. Şöyle burundan itibaren tutarak şu boy ölçüsünü veriyorum. 13 santim olarak örmüşüm. Patiğimizin eninin ölçüsü de hanımlar 9,5 santim gördüğünüz gibi. Patiğimizin ölçüsü bu. Dediğim gibi ben şu arkaya 14 diş haroşa ördüm. Bu aşamada arka bölümü ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki patiğinizi şöyle burundan tutarak ayağınıza bir tutun. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte sağ kenarımızı örelim gelelim. Ardından birlikte sol kenara geçeceğiz. Evet hanımlar bu sağ kenarı tamamladım. 14 diş haroşamı ördüm. Şu ipi çekiyorum artık buradan. 14 diş haroşamdan sonra ön yüzde de yine iplerimi düz yani haroşa ördüm. Şimdi arka yüzde kesim yapacağız hanımlar. Patiğimizin sağ kenarında arka yüzde kesim yapıyoruz. İlmeklerimi arka yüzde ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin arka bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden yeniden ilmekler çıkartacağız. Bu nedenle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Yoksa tığ kullanmak zorunda kalacağız. Benden söylemesi. Evet son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Burasından şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Hemen şuradan. İpimi kestim hanımlar. Şimdi sol kenarı yapacağız. Sol kenarda 14 ilmek vardı. Şimdi bu bölümde kesimimizi yapacağız hanımlar. Öncelikle bu ilk 2 ilmeği keserek öreceğim. Burada da 13 ilmek olacak. Yanlardaki ilmek sayılarımız eşit olmalı. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte ördüm. Diğer ilmeklerimi normal sırasıyla haroşa olarak öreceğim. Kesimimi yaptım. Sol kenarda da 13 ilmek kaldı. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Yine buradaki 13 ilmek üzerinden haroşalarımı öreceğim hanımlar. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek götürdüm. Ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Şişimi çekiyorum. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olması için düz olarak örüyorum. Böylece burada da ön yüze bir diş haroşamız düştü. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Evet sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda 14 diş haroşamı yapacağım. Hatta şuraya da tekrar bir haroşa oldu. Altına şöyle yine işaretimi koyayım karıştırmamak için. Birini yaptım. 14 diş daha haroşa yapacağım. 13 diş daha yapınca 14 diş haroşamız olacak. Bu şekilde hanımlar sağ kenarıyla aynı şekilde sol kenarımızı da örelim gelelim. Ardından patiğimizin arka bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar sol kenarı da 14 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Artık şu ipi çekiyorum buradan. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapmıştık. Sol kenarda ön yüzde kesim yapacağız. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum hanımlar. Yine gevşek bir kesim yapıyoruz. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi kenarları yapacağız hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum bu şekilde.
Şimdi hanımlar, videonun başında dediğim gibi şu kenarları yapacağız şimdi ve burada ben böyle yardımcı kısa şişlerimi de şöyle yanıma alacağım. Misinalı şiş kullanamıyorum ben çünkü. Bir yardımcı şişlerimle kenarları yapacağım. Öncelikle kenarımızda hanımlar ilk sırayı siyah ile yaptım. Sizler tamamen kremde kullanabilirsiniz. Ben farklı bir hava katsın diye siyah ile yaptım. Bu aşamada şöyle şurada krem ilmeğim vardı. Krem ilmeğimin içinden şöyle bir tane siyah ilmek çıkartıyorum. Hanımlar, burada sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın, ikinci ilmeğimi çıkarttıktan sonra siyah ipimin ucunu şurada kendine bağlıyorum. Kenar ilmek yerlerinden siyah ipimizle ilmek çıkaracağız hanımlar. Krem ipimiz beklesin. Şöyle bakın, sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde 4 ilmek oldu. İlmeğin iki kanadına birden girdim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın, ilk 10 ilmeğimizi çıkarttık bile. Biz bu işleme şu patik burun kısmına gelene kadar, yani şu bölüme gelene kadar devam edeceğiz. Ben buraya kadar toplamda 43 ilmek çıkarttım. Fakat siz bu haroşa sayılarını birkaç sıra fazla yaptıysanız 45-46 ilmek de olabilir. Benim sayıma göre buradan 43 ilmek çıktı. Şimdi bu burun kısmına kadar, şuraya kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. 43 adet ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmındayız. 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek başladığımız yerden yine 9 ilmek çıkaracağız. Hemen ilk başlangıç yerimiz şurasıydı. Şunun kenarına girerek, bakın, şuraya girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Başlangıç yeri biraz sık olduğu için tığımdan yardım aldım. Şöyle sırasıyla hanımlar, bakın, şu başlangıç yerlerine, şuralara girerek hemen ilmeğin iki kanadına birden girerek yine bir tığımdan yardım alacağım burada. İlmekler çıkartıyoruz ve hanımlar şişimize takıyoruz. Şöyle. Şu ikinci ilmeğim. Devam ediyorum. Şu üçüncü. 4. Bu şekilde. Şu beşinci. 6. 7. 8. Ve şuraya son kez girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 9. Burun kısmına 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek çıkarttık. Şimdi diğer kenara geldik. Karşı tarafta karşı tarafla aynı şekilde bu taraftan da ilmekler çıkaracağız. Ben diğer tarafa 43 ilmek çıkartmıştım. Bakın, bir diğer şişime geçtim. Buradan da yine kenar ilmek yerlerine girerek, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek yine 43 adet ilmeğimi çıkaracağım. Bakın hanımlar, sırasıyla ilmeklerimizi bu diğer kenardan da çıkartıyoruz. Böyle. Şimdi sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi diğer kenarla eşit olacak şekilde çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, bu kenara kadar buradan da yine 43 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüze haroşa düşmesi gerekiyor. Şu an arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi burada örmeden alıyorum. İlmeklerimizi sırasıyla düz olarak öreceğiz. Bu şekilde ön yüze bir diş haroşa düşecek hanımlar. Siyah ile bir diş haroşamız düşecek ön bölüme. Şöyle baktığımız yerde, bakın, burada bir diş haroşamız oldu. Biz bu işleme şuraya diğer uca kadar devam edeceğiz. Önce bu şişimizi öreceğiz. Sonra burundaki 9 ilmeği, sonra diğer şişteki 43 ilmeği. Diğer uca kadar bu şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi siyah ipimle haroşa olarak ördüm, geldim. Bakın, bir diş haroşamızı oluşturduk. Burada toplam 4 diş haroşa var. Biri siyah, diğer üçü de krem. Şimdi krem rengi ipimi kesmemiştim. Onunla devam edeceğim. Artık ilmeklerimizi krem ipimizle haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Hemen şöyle 2 ilmeğimi ördükten sonra siyah ipimin ucunu keseceğim. Artık bu bölümde sadece kremi kullanacağız çünkü. Şöyle siyahın ucunda kremimi düğümleyeyim. Patiğimiz sökülmesin diye. Haroşamıza artık krem ile devam ediyoruz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi krem ipimiz ile örüyoruz. Hanımlar, biz bu işleme diğer uca kadar devam edeceğiz. Ön yüzde, arka yüzde düz olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Yani ilk şişimizi, burun kısmını, sonra diğer şişimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Yine düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi ikinci kez tekrar edeceğiz. 2 diş. Üçüncü kez tekrar edeceğiz. 3 diş. Burada krem ipimizle 3 diş haroşamız olana kadar örelim, gelelim. Ardından taban kesimine birlikte başlayalım. Evet hanımlar, bu kenarda 3 diş krem haroşa olana kadar bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi burundan başlayarak kesimimizi yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeki 43 ilmeğimi normal örmem gerekiyor. Bu şekilde yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar.
İlk şişimizdeki ilmeklerimizi bu buruna kadar olan bölümü örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya kadar ördüm. Şimdi burun kısmındayız. Şimdi burun kısmındaki 9 ilmeğimi de öreceğim. Bu aşamada bu burun kısmında 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler alacağız. Bakın bu 9 ilmeğimi ördüm. Ardından şişimden bir ilmek örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 10 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şimdi de diğer şişimden bir adet ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 11 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. İlmek ekledikten sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Önce ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmek örerek orta kısma ekledim. Ortada bu defa 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim. Ve hemen yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 13 oldu. 15 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden alıyorum ilmeğimin. Orta kısımdaki 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar şimdi. Şişimden bir ilmek örerek yine ortaya ekliyorum. Böylece ortada 14 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. Şu 14. ilmeğim. Hemen yanından bir adet ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 15 ilmek oldu. Artık patiğimizin bu taban kısmını 15 ilmek olarak öreceğiz. Kesimlere başlayacağız hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık bu aşamada tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 15. ilmeği örerken kesimimi yapacağım. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Yani 15. ilmeğim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan 14 ilmek öreceğim. 15. de yan taraftaki şişimden de bir ilmek alacağım. İkisini keseceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yan taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar örüyoruz tabanda. Sonuncu ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alıp kesiyoruz. Bakın sonuncu ilmeğim. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde 15 ilmek üzerinden tabanımız örülüyor. Hanımlar, biz bu işleme bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden bu yanlardaki ilmeklerimiz bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şimdi sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Yine hanımlar, bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu son 2 ilmeği kesiyorum. Şişimde 14 ilmek kaldı. Şimdi bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Bu ilk kenar ilmek yerine girerek bir tane ilmek çıkartıyorum. Böylece yeniden 15 ilmeğim oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yine son 2 ilmek var. Bu ikisini kesiyorum. Şimdi de diğer kenardan ilmek çıkaracağız. Bu aşamada şöyle arkadan girip ilmek çıkartabileceğiniz gibi böyle zorlananlar da olabiliyor. Bu aşamada sağ kenarda ilmek çıkartırken ön yüzde bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkartabilirsiniz. Bu şekilde. Hem patiğimizin böyle arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü bu yanlara eklemiş oluyoruz hanımlar. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın yine son 2 ilmeğim burada. Bunu kestim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Bakın son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Bu kenarda geri dönüyorum. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılıyor. Biz bu işlemi hanımlar burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi kesimimizi yapacağız. Buradaki ilmeklerimi keseceğim. Yine sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Ayak gireceği için bu bölümden biraz esnek olsun. Ayağımız rahat girsin diye. Esnek bir şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekil kestim. En son şimdi tığımı alacağım hanımlar. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak burayı şöyle bir düzleştiriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Patiğimize ben bir de kenar oyası gittim hanımlar. Patiğimde kullandığım renkli iplerimle 2 sıra. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Kenar oyası yapmak isteyenler için de nasıl yapıldığını anlatacağım. Bakın şu şekilde 2 sıradan oluşan kenar oyamız var. Öncelikle kenar oyamın ilk sırasını pembe ipimle yaptım. Hemen pembe ipimi alıyorum. Şuraya şöyle bir ilmek oluşturacağım öncelikle. Şöyle. Hemen bu kesim yaptığımız yerden itibaren ilmeğimi şuraya sabitleyerek başlıyorum. Kenar oyamızın ilk sırasında hanımlar sık iğne yapıyoruz. Biraz gevşek bir sık iğne yapacağız. Bakın hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek bakın gevşek bir şekilde sık iğnemi yapıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek kenar oyamızın ilk sırasında sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle. Yine gevşek yapıyoruz hanımlar. Eğer sıkı yaparsak patik ayağa girmez. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle. Şimdi bu işlemi hanımlar patiğimizin çevresini dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar devam edeceğiz. Şimdi kenar oyamızın ilk sırasını yapalım gelelim. İlk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim hanımlar. Şimdi buraya bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Önce ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından da ikinci sıra kenar oyamızı siyah ipimizle yapacağız. Bir güzel iplerimizin ucunu gizliyorum. Patiğimin iç bölümündeki ipuçları da tamamen video aralarında gizledim hanımlar. Buna dikkat edelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şimdi siyah ipimi hazırlıyorum hemen. Bu defa siyah ipimle şöyle bir ilmek oluşturacağım. Kenar oyamızda bu ikinci sıramız oluyor. Yine sık iğne yöntemi yapacağız ama ters sık iğne. Bitirdiğimiz yerden şöyle ilmeğimi sabitleyerek başlıyorum. Bu defa ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz hanımlar. Bir önceki pembe sık iğnenin içine girerek bakın bir gerideki bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine bir gerideki pembe sık iğnenin içine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde geri geri gidiyoruz hanımlar. Yine kenar oyamızı sıkmadan gevşek bir şekilde yapalım. Bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğne yöntemini de geri geri giderek yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın yine bir gerideki pembe sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Görüntümüz bu. Şimdi biz bu işleme ilk başladığımız yere kadar şuraya kadar devam edip gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimize bakalım. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. Buraya da en son bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen bu ipimizin ucunu da gizleyelim. Sonra patiğimizin tamamına bir bütün olarak bakalım. Şöyle ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Kenar oyamızı tamamladık hanımlar. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bakın bu haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı sarıyor. Şöyle güzel, hoş bir patik oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayağımızı da görelim birlikte. Ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok hanımlar modeli beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de modeli benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Kanalımda böyle iki şiş modellerde bayağı izleniyor. İki şiş model seven hanımların sayısı da yorumlardan ve izlemelerden anladığım kadarıyla çok fazla. İki şiş modellere daha çok yer vereceğim zaten bundan sonrasında. Çünkü gerçekten iki şiş modeller
izleniyor, seviliyor. Evet hanımlar. Şöyle patiğimi ayağımıza da giydirdim. Bu şekilde ayaktaki duruşu. Şöyle tabanımız. Patiğimizin arkası. Hemen esneklik payında şöyle göstereyim hanımlar. Gayet esnek. Ayağı sarıyor. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.